Bu benim çantam. Dünyada buna benzer çantalar var ama bu sadece bana ait olan. Bu benim. Benim omzum. Bu çantayı bu omuzda yaklaşık 4 yıl yollarda taşıdım. O da yoruldu. Ben de yoruldum. Son bir seyahat için tekrar yola koyulduk. Karlovy Vary. Çekya. Karlovy Vary eski bir kasaba. Adını hiç duymamış olmanız normal. Benim duymuş olmamın tek sebebi ise Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk 1918 senesinde bu kasabaya gelip bu binada kalmış ve kaplıca tedavisi görmüş. Belki bu kafede oturup kahvaltı etmiş. Kesinlikle bu restoranda akşam yemeği yemiş. Karlovy Vary'e giderseniz eğer, güzel bir çanta da varsa sırtınızda, bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Yürüyüşünüzün sonunda eğer isterseniz kasabanın tek fünikülerine de binebilirsiniz. Füniküllerin inşaatına 1909'da başlanmış. Açılışı 1914'te yapılmış. Avrupa'nın en eski tünel fünikülleri ve Çekya'nın en dik toplu taşıma yöntemi. 5 dakikalık bir süre içerisinde 167 metre yüksekliğe tırmanıyor. Ve en tepesinde gözlem kulesi Diana bulunuyor. 1914'te açılmış Diana Kulesi'nde toplam 150 merdiven var. Kuleden tüm kasabayı görmek mümkün. Çünkü kasaba küçücük. Karlovy Vary gotik çağlardan beri aşağı yukarı aynı yerde duruyor. Sadece tabii ki gotik mimarinin alameti farikası hımış evler Avrupa'nın dört bir yanında olduğu gibi burada da yandığı için sonradan barok stilde tekrar inşa edilmiş.
Kasabayı kuran adam bu. 4. Charles. Rivayete göre bölgede bir av seyahatindeyken köpeklerden birinin içine düşmesiyle kaplıcayı fark eden Charles, ardından buradaki suyla sakat bacağını iyileştiriyor. Akabinde buraya bir yerleşim kuruluyor ve Charles 1370 yılında bölgeyi bir kasaba olarak ilan ediyor. Kasabaya adını da o veriyor. Carlsbad, Charles'ın kaplıcası. Zaman içerisinde Carlsbad'ın ve şifalı sularının namı tüm Avrupa'ya yayılıyor. Carlsbad gelişiyor. Şehre zengin ve elit kesimden sağlık turistleri geliyor. Bu turistleri karşılamak için yeni binalar yapılıyor. Bu sağlık turizmi de beraberinde ilginç teknikler ve elbette ilginç hediyelik eşyalar getiriyor. Avrupa'da yaşamış kayda değer neredeyse herkesin yolu bir noktada Carlsbad'dan geçiyor. Mustafa Kemal Atatürk gibi. Carlsbad bugün Çekya'ya bağlı ve adı da bu yüzden Çekçe, Karlovy. Ama hala aynı anlama geliyor. Hala bir kaplıca kasabası olarak var oluyor ve hala insanlar şifalı sularına girmek ve şifalı sularından içmek için hala haşmetli gözüken barok yapıları gibi şişelerini dolduruyorlar. Ben Carlsbad'da toplam 3 gece kaldım. Bir bölümünü gördüğünüz küçük bir doğa yürüyüşüne ayırdım. Şehrin sanat müzesine gittim. Görüntülerini izlediğiniz gibi şehrin tarihini anlatan müzeye de uğradım. Mustafa Kemal'in akşam yemeklerini yediği Grand Hotel Pop'a gidemedim ama kahvaltılarını yaptığı Elefant'ta çok vakit geçirdim. Şifalı suyunu içtim, girdim de. Çok bir hayrını gördüğümü zannetmiyorum. Ama ben zaten bayağıdır şifamı yolda bulmuyorum. Vakti gelince yine çantama her şeyimi doldurdum. Ve eve dönmek üzere yola koyuldum. Ev Berlin benim için bir süredir. Bu çanta değil. Bu çantanın artık bana hem yol hem de yoldaş olması lazım değil. O yüzden de kendime yeni bir çanta aldım. Çünkü bazı şeyler başlarken beraberinde sembollerini de getirmelidirler. Ki biten şeylerin sembollerini artık emekli edebilirim. Protobanya şimdilik buraya kadardı sevgili izleyenler. Kendinize mukayyet olun.